Olaylar gazetecilik kariyerime uzanan bir izleme süreciyle başlamıştı. Rutin olarak çalıştığımız eşim Line'la bir televizyon şirketine bağlı kanalda esrarengiz olayları araştırmakla geçiyordu. Uzun süredir araştırmaya çekindiğimiz fakat içten içe merak ettiğimiz bir dava dosyası kafamızı kurcalayıp duruyordu. Ben, Black Langerman ve karım Line, Jane Doe adlı gizemli bir kadının cinayetini araştırmak için görevlendirilmiştik. Jane Doe davasında kadın hamile bir gençti ve adından başka bir bilgiye sahip değildik. Araştırmalarımız bizi Arizona'nın derinliklerine, Tapınak Kapısı kasabasına götürmüştü. Helikopterle uçtuğumuz sırada hava bir anda değişti. Adeta karanlığın ve çaresizliğin örtüsüyle kaplandık. Helikopterimizin üzerine düşen bir ışık hüzmesi gökyüzünü alevlerle doldurdu. Ardından uğuldayan rüzgar ve korkunç bir patlama sesiyle birlikte gözlerimi açmıştım. Her şey bir kabusa dönmüştü. Karım Line kaybolmuştu. Pilot yaralıydı ama yaşıyordu. O an içimde yanan endişe ve belirsizlik dolup taşmıştı. Line'ı bulma arzusu beni umutsuz bir çaba içine sürükledi. Tapınak Kapısı kasabasına ulaştığımda kasabanın sakinlerinin gizemli ritüelleriyle karşılaştım. Çocuklarını Tanrı adına kurban etmeleri, kasabanın derin bir karanlığa gömüldüğünün sadece bir yansımasıydı. Bu karanlık örgütün lideri vaiz Sullivan Knott, insanların inançlarını ve yaşamlarını kontrol eden bir figür olarak karşıma çıktı. Bu kasabada kaybolan Line'ı bulma amacım kendimi gizemli bir düğümün içinde bulmama neden olmuştu. Gazeteci olarak gerçeği aramak ve açığa çıkarmak adına bu karanlık topraklara adım attım. Ancak her adımımda kasabanın sırları ve tarikatın zulmü beni daha da içine çekiyordu. Kendi karanlık geçmişimle yüzleşmek zorunda kaldım. Çünkü bu kabusun bir parçası olduğumu hissediyordum. Tapınak Kapısı kasabasının gizemli atmosferi içinde Line'ın kayboluşu beni adeta bir labirentin içine itmeye devam ediyordu. Her adım kasabanın derinliklerindeki sırların biraz daha açığa çıkmasına neden oluyordu. Bu karanlık ve gizemli dünyada Line'ı bulma çabam aynı zamanda kendi içsel çatışmalarımla yüzleşmemi gerektiriyordu. Ve böylece kasabanın karanlık sokaklarında, gizemli tapınakların gölgesinde kendi geçmişimin izini sürmeye devam ettim. Line'ın kayboluşu, vaiz Knott'un tarikatının etkisi ve çocuklarını Tanrı adına kurban eden kasaba sakinlerinin sırları arasında gerçeği bulmak için amansız bir mücadeleye girişti. Belki de bu karanlık labirentte hem kaybolan Line'ı bulacak hem de kendi içsel aydınlanmamı gerçekleştirecekti. Knott'un Line'ın Deccal'e hamile olduğunu ileri sürdüğü an gerilim atmosferi doruğa çıkmıştı. Kasabanın karanlık sokaklarında bu iddia beni adeta bir kabusun içine sürüklüyordu. Line'ı kurtarma arzusuyla dolu göğüs kafesimdeki kalp atışları hem umut hem de endişeyle birleşti. Şapelden kaçarken ayaklarımızın altındaki taşların soğukluğu ve karanlık koridorlardan yükselen çığlıklar tarikatın zulmünü bir kez daha hissettiriyordu. Her adımımız kendi hayatımızın yanı sıra Line'ın kurtuluşu içinde bir umut ışığı taşıyordu. Ancak bu umutlu kaçışımız karanlık bir dönemeçte beklenmedik bir şekilde son buldu. Heretics adlı satanist tarikat tarafından kaçırıldığımızda gerilim bir kat daha artmıştı. Bu tarikatın sadist lideri ve çift cinsiyetli liderleri Val, kasvetli bir yeraltı tapınağında bizi bekliyordu. Onlarla karşılaşmak kabusun daha da derinlere çekilişini simgeliyordu. Neyse ki umut bir kez daha kapımızı çalıyordu. Ethan adlı gizemli bir adam bizi bu karanlık tuzağın pençesinden kurtardı. Ethan'ın evine sığınıp bir nebze olsun rahatladığımızda Line'la gerçek kimliği hakkında şok edici bir gerçeği öğrendik. Ethan'ın kızı Anna Lee
Lionel'ın aslında Jendu olduğunu ve benim yardımımla tarikatın elinden kaçtığını söyledi. Bu bilgi, Lionel'ın karanlık geçmişi ve bizim bu büyük olayın içine nasıl sürüklendiğimiz konusundaki bilinmeyenleri daha da karmaşık hale getiriyordu. Bu noktadan sonra kendimizi kasabanın derinliklerinde şiddet ve karanlıkla dolu bir labirentin içinde bulduk. Her adımımız tarikatın hayaletlerini ve geçmişimizin izlerini gün yüzüne çıkaran birer adım gibiydi. Lionel'ın hamileliği ve bu olayların ardındaki karanlık sırlar bizimle birlikte adeta bir hayalet gibi ilerliyordu. Bu karmaşık örgüyü adım adım çözmeye ve gerçeğe ulaşmaya çalışmamıza dayanıyordu. İçsel çatışmalar, sırlar ve karanlık ritüeller arasında hem Lionel'ı kurtarma hem de içimizdeki şeytanlarla yüzleşme mücadelesi devam ediyordu. Ethan'ın evine sığındığımda bir süreliğine güvende hissetmiştim. Ancak Marta adlı gizemli kadının ansızın saldırısıyla birlikte bu geçici huzur paramparça olmuştu. Ethan'ın koruması altındayken yaşadığımız bu ani saldırı, kasabanın derinliklerindeki tehlikelerin her an kapımızı çalabileceğini bir kez daha hatırlatıyordu. Marta'nın ölümcül saldırısı sonucunda Ethan hayatını kaybetti ve ben tek başıma ilerlemek zorunda kalmıştım. Birinden Lionel'ın madenlere götürüldüğünü öğrenmemle birlikte bu karanlık labirentteki izimi sürmeye devam ettim. Madenlere vardığımda tüyleri ürperten bir atmosfer beni karşılamıştı. Bu yeraltı dünyasında tarikatın ve şeytani güçlerin izlerini takip etmek hem kendi kurtuluşum hem de Lionel'ın kurtuluşu için kararlı bir çaba gerektiriyordu. Lionel'ı hamile bir halde bulduğumda sevinç ve acı iç içe geçmişti. Marta'nın tekrar ortaya çıkması, karanlık atmosferin bir diğer vahşi unsurunu temsil ediyordu. Ancak bu sefer bir haç tarafından durduruldu. Haç adeta kutsal bir kalkan gibi Marta'nın şiddetini engelledi. O an hem doğaüstü güçlerle hem de insanın inançlarıyla savaşın bir simgesiydi. Ancak bu sevinçli anın hemen ardından Knut'un tarikatıyla karşı karşıya geldik. Heretics ile şiddetli bir çatışmaya giriştik. Kasabanın karanlık sakinleriyle amansız bir mücadeleye atıldık. Şapel'e ulaşmıştık. Burası kilise gibi güzel bir yerdi. Lionel daha oturduğu gibi bebeğin gelmesi bir olmuştu. Bebek doğmuş, ellerimde tutuyordum. Fakat Lionel'ın son kelimeleri beni adeta şoka sokmuştu. Elinde bir şey yok. Ancak Lionel o esnada hayata gözlerini yummuştu. Bir soru bile soramadan hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bu trajik kaybın acısıyla yüzleşmek beni adeta içten içe kemiriyordu. Yeni doğan bebeği kucağımda tutarken bir şeyin eksik olduğunu fark ettim. Bebeğin gölgesinin olmaması kasabanın gizemli ve korkunç doğasının bir yansıması gibi hissedildi. Her şeyin bir halüsinasyon olduğunu fark ettim. Geçmişin hayaletleri, tarikatın zulmü ve kendi içsel çatışmalarım gerçeği ayırt etmekle zorlanmama neden oluyordu. Işığın parıltıları ruhumu derinlemesine sarsan bir dansa dönüşüyordu. Her parıltı beni bir başka rahatsız edici halüsinasyonun içine sürüklüyordu. Bir anda Katolik ilkokulunun koridorlarında buluyordum kendimi. Ancak bu koridorlar sadece geçmişin hayaletleri ve içsel kabuslarımın yankılarıyla dolup taşan bir labirent gibiydi. Halüsinasyonlar yavaş yavaş geçmişimdeki karanlık olayları gün yüzüne çıkarıyordu. Jessica Gray'in intiharının çevresine dönen olaylar beni bir kabusun içine hapsetmiş gibiydi. Bu sadece benim değil, aynı zamanda Lionel'ın da geçmişine dair derin karanlıkları ortaya çıkarıyordu. Jessica'nın trajik sonunu öğrenmek benim için bir travma dalgasıydı. Halüsinasyonlar
onun müzik öğretmeni Peter Lortmünch tarafından taciz edilip öldürüldüğüne dair korkunç gerçeği adım adım açığa çıkarıyordu. Bu olaya tanık olduğum halde sessiz kalmam için manipüle edildiğimi fark etmek beni kendi vicdanımın karartılmış geçmişiyle yüzleşmeye zorluyordu. Kabuslarımın bir parçası olarak beni takip eden iblis aslında Peder Lutmer'in çarpık bir yansımasıydı. Bu iblis sadece benim değil, aynı zamanda tarikatın ve kasabanın da karanlık yönlerini temsil ediyordu. Peder'in gölgesi beni adeta geçmişimdeki suçların karanlık koridorlarına çekiyordu. Her adımda hem gerçekle hem de kabuslarla savaşmak zorundaydım. Geçmişin hayaletleri ve içsel çatışmalar kendi trajik hikayemle bütünleşerek ruhumu yaralıyordu. Işığın parıltıları arasında kendimi hem geçmişimle yüzleşirken hem de karanlık kabuslarımın pençesinden kurtulmaya çalışırken buldum. Bu bir insanın zihninde yaşadığı karmaşıklığın hem içsel hem de dışsal karanlıklarla nasıl iç içe geçtiğinin bir anlatısıydı. Kunot'un çılgınlığı şaşırtıcı ve korkunç bir noktaya ulaşmıştı. Onunla karşılaştığımda beni selamlayarak tüm takipçilerini öldürmek zorunda olduğunu belirtti. Bu an tarikatın liderinin içsel çöküşünün ve çaresizliğinin bir yansıması gibiydi. Kendisini Tanrı'nın seçilmiş elçisi olarak gören Kunot, kendi takipçilerini bile kurban etmekten çekinmiyordu. Bu çılgın çağrısı karanlık bir gökyüzü altında kasabanın çehresini sonsuza dek değiştirecekti. Kunot'un çaresiz çağrısına rağmen çocuğu öldürmem için yalvarması onun içsel çatışmalarını ve çıkmazını ortaya koydu. O an tarikatın liderinin insanlığın ve akıl sağlığının sınırlarını zorladığı bir an olmuştu. Ancak bu içsel çatışma benim için yeni bir mücadeleyi başlatıyordu. Kunot kendini elinde tuttuğu bıçakla boğazını keserek öldürmüştü. Dışarı çıktığımda tarikatın takipçilerinin kıyamete hazırlanırken intihar ettiğini görmek kasabanın karanlık kaderinin bir yansımasıydı. Tarikatın çöküşü hem Kunot'un liderlik eksikliği hem de takipçilerinin fanatik inançlarının sonucuydu. Güneşin yükselmesiyle birlikte kasabanın çevresini saran korkunç bir fırtına başladı. Doğanın öfkesi kasabayı adeta bir tablo gibi yutuyordu. Güneş son kez parladı ve hatıralarımdaki Jessica ölmüş bedeniyle son kez beni yanına çağırdı ve birlikte sonsuzluğa dualarımızı yolladık. Ben sonsuzluğun ta kendisi, ruhumun karanlık köşelerinde zindanlara kapatılmış ben bu karanlıkta sonsuza kadar yaşamaya mahkum edilmiştim. Help me every day to be gentle, more like thee.